15 Temmuz gecesi işten geldik. Her zamanki gibi eşimle, çocuklarımla yemeğimizi yedik. Televizyon izlerken tabii ben biraz daha uykucu olduğum için herhalde erkenden uykum geldi. Ben yatmak istediğimde eşim de yanıma geldi. O sırada çocuklarımız oturuyordu. Irmak'la Hamzam. Sonra gece telefonun sesine uyandık. Eşimin annesi arıyordu. Kalkın, ekmek alın, darbe oluyor diye. Çünkü onların zamanında darbe olduğunda ekmek kuyruklarına girildiği için. Sonra kalktım. Elime Türk bayrağını aldım. Rahmetli eşim elimden bayrağı aldı, astı balkona. Hala balkonda duruyor bayrağı. Çocuklar uyanıktı zaten. Cumhurbaşkanımızın çağrısını gördük. Çağrısı herkes meydanlara. Milletime sesleniyorum dediği anda böyle başörtümü sarıp çocukların elinden tutup aşağı inesi eşim inmişti. Aşağıya indim. Sanki o sıra böyle evden çıkarken biri ayak bileğimi buz gibi tuttu. Yani normalde o kadar hızlıyımdır ki hep eşimden önce benim çıkmam lazım. Sen dur, daha senin dünyada imtihanın var demişler demek ki. Aşağıya indim, eşimi aradım. Neredesin canım dedim. Canım dedi, Libadiye Köprüsü'ne doğru çıkıyorum ben. Sen çocuklarla eve geç. Dışarıda bir kalabalık geçiyor dedim. Arkalarına takılayım mı? Hayır dedi. Sen dedi çocukları al eve geç, beni televizyondan haberdar et. Kısıklı'ya gitti. Konuşuyorduk telefonda. Çocuklar ayaktaydı. Hamzam Facebook'ta yazdığı mesajda bize değdiniz, siz yandınız. 11 yaşındaki Hamzam. Zor tutuyorum ama Irmak'a da Hamza'ya da gitmek istiyorlar. Dışarıya çıkmak istiyorlar. Tabii ne olup ne bitiyor? Asker darbe yapıyor ama hani askerin kurşun sıkacak, toplarla, tüfeklerle ateş edeceği şu kadarcık kimsenin aklının ucundan geçmez. Türk askeri bunlar ya. Yapmaz herhalde. Bu vatan milletin evladına yapmazlar. Anne gel buraya anne. Mehmet! Anne gel buraya. Anne korkma gel. Bebeğim ne olacak? Anne sen dön. Ne olur? Anne sen dön anne. Sabah ezanıydı. Okunuyordu. Namazınızı kılın, Kur'an'ınızı okuyun dedi. Sabah ezanı sonrası konuştuk. Sonra üstüme bir ağırlık çöktü. Rahmetli eşimi arıyorum, cevap vermiyor. Çalıyor, cevap vermiyor. Attığım mesajda öldün mü be adam diyorum, cevap versene. Zaten şehit olmuş. Dedim bir yerde kan tutmuştur, bayılmıştır ya da telefonunu düşürdü. Bir yatak pijaması, bir elinde cep telefonuyla gitti. Telefonu düşürdüyse kimseden isteyememiştir. Üstünde para da yok. Yatak pijamasıyla giden kimliksiz. Kısıklı'ya gittim. Kısıklı çok kalabalık değildi. Orada korumalara anlattım derdimi. Onlar götürdüler beni ambulans şoförlerinin oraya. Ambulans şoförü dedi ki ben dedi eşinizi dedi yaralı numune hastanesine bıraktım dedi. Dedim ki yatak pijaması, çizgili yatak pijaması. Hani kot pantolon değil, şort değil, eşofman değil. Yani mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Yani bildiğiniz Üsküdar, Anadolu yakasında oturuyorum, doğuma büyüme. Bir an hanımın hastanesine nasıl gideceğimi şaşırdım. Koptu, her şey koptu. Bir taksiye bindim, aşağıya kadar yürüdüm. Sağ olsun taksici orada abimi anlatırken duydu, o da yardımcı olmaya çalışıyor. Neyse gittim hastaneye. Hastanede yaralılar var, kimliksiz olanlar var. Gittim orada bir doktora falan rica ettim. Polis bir abi vardı orada içeride.
Dedi ki yardımcı olun bayana dedi. Eşimin kimliğini, resmini aldılar, morglara baktılar. Yaralıların içine baktılar. Sonra dedi burada değil ama başka hastanelere de sevk edilmiş dedi. Abim geldi yanıma. Abimle beraber dağıldık hastanelere. Rahmetli eşimin arkadaşı da vardı. O da geldi. Ben onunla beraber hastaneleri arıyorum. O abim başka yerlerde arıyor. Yok yani bulamıyoruz. Hastanelere gidiyoruz. Kimliksiz olan ne hastaların içinde ne yaralıların. Geldik ne yapacağız? Tekrar Kısıklı'ya geldim. Saat 5 falandı bu sırada. 5-5.30'tu. Kalabalıktı Kısıklı. Kısıklı'ya geldim. O kalabalıkta bir yerden bir girdim. Birden ambulans şoförlerinin önünden çıktım. Nasıl oldu bilmiyorum. Yani o kalabalığın içinde önüme kadar çıktılar. Dedim ki kardeşim yok numune hastanesinde. Baktık siz bizi gönderdiniz. Dedi ki yani yapabileceğimiz bir şey yok. Gideceksiniz karakola. Oradan dedi hastanelere bakacaklar. Belki hani fark etmemişlerdir. Ya da bilmiyorum nasıl. Sonra abimle konuştuk. Karakolda buluştuk. İfade verdik. İfade verirken polis diyor ki hiç hani geç geldiği ya da böyle kayboldu olmamış mıdır? Dedim ki hayır benim eşim 2.30'da taksiyi bırakır 3'te evde olur. Biz dedim birbirimizden izin almayız. Biz birbirimize şuraya gidiyoruz buradayız deriz haberdar ederiz. Yani imkan yok dedim birbirimizi haberdar etmeden bir yere gitsin. Ya da ben gideyim. Sonra dediler ki ifadeyi verdim dışarı çıktım. Yenibosna'da adli tıpta kimliksiz şehitlerimiz varmış. Yok dedim orada değildir. Yaralıdır, hastanede bir yerdedir, baygındır ama orada değildir. Yenibosna'ya yola çıktık. Kapısına geldik. Orada birileri bulmuş yakanını, ağlayanlar falan var. Güvenliğe kimliğini verdim. Güvenlik bayanı dedi yalnız bırakmayın dedi. Orada böyle bir kalıyorsunuz. Anlamak istemiyorsunuz. Sen benim eşimi nereden tanıyorsun ki? Ben tanıyorum onu. Sen nereden tanıyorsun? Burada değil diyesiniz geliyor. Sonra abim içeriye girdi. Baktım gelmiyor. Yanıyor yüreğiniz. Dar geliyor orası. İçeriye girdim. Abim kapıya çıktı. Burada yok değil mi abi dedim. Yok dedi. Ne olur burada yok de. Kardeşim dedi. Dayanamıyorum. Dedim ki ben nasıl dayanacağım? Çocuklarım nasıl dayanacak? Ben onlara nasıl söyleyeceğim? Babanız yok nasıl diyeceğim? Sonra şehidimi aldık. Karacaahmet'e götürdük. Dua ediyorum Allah'ım güç ver. Allah'ım sen kolaylaştır. Hamza'ya, Irmak'a nasıl söyleyeceğim? Rabbim sen kolaylaştır. Kapının önüne geldim. Dedim kimse gelmesin. Şimdi kalabalığı görüp korkmasınlar. Irmak geldi yanıma. Anneciğim dedi babam nerede? Kızım dedim baban uyuyor. Sonra gitti tekrar geldi. Anneciğim dedi neden ağlıyorsun? Dedim baban şehit oldu Irmak. Duası kabul oldu. Sonra Hamzam geldi. Allah'ım güç ver. Allah'ım sen kolaylaştır. Rabbim o kadar kolaylaştırdı ki. Hamza dedi babam şehit mi oldu? Evet oğlum dedim baban şehit oldu. Ben dedi niye ağlayayım dedi ben şehit olayım. O kadar güzel hazırlamış ki Hamza'mı. Sonra babasının yüzünü gördüğü zaman dedi ki anne dedi benim babamın yüzü gülüyor dedi. Ve babasının vücudunu görmedi benim oğlum. Ama yüzü gülüyordu şehidimizin. Evlat büyüyor babasız. Ama vatan
olmadan çocuklar da büyümez. 3 senedir ne yapıyoruz? 3 senedir dua ediyoruz. Şehit eşi olduğumuz için, çocuklarımızı büyütebildiğimiz için, kimseye muhtaç olmadığımız için. FETÖ'cü hainleri yerin dibine girsin, 2 cihanda cehennem ateşi bol olsun diye dua ediyoruz. Bu güzelim ülkemizi elinde silah olmayan insanlara silah sıktılar. Taş bile yoktu benim eşimin elinde. 251 tane şehit. Herkes yarım kaldı. Gaziler, psikolojisi düzelmedi hala belki de. Bedenleri sağlam ama o geceyi yaşayanlar. O yüzden 15 Temmuz'u unutmayın. Şehitlerimizi unutmayın. O geceyi unutmayın. Biz ismimizi unuttuğumuz zaman oluyor. Sizler unutmayın.